Derinlikler, karanlığın, sessizliğin ve bilinmeyenin ta kendisi. Bir mağaranın dibinde sesiniz yankılanmaz. Çünkü orada sizi dinleyen bir şeyler vardır. Altı kadının sıradan bir keşif gizlisi sandıkları şey, karanlığın kalbine attıkları bir adıma dönüşecekti. Ve orada onları yalnızca ölüm değil, insanlığın unuttuğu, karanlıkta büyüyen yaratıklar bekliyordu. The Descent, yeraltının soğuk, taş duvarları arasında aklınızı kurcalayacak bir kabusa dönüşecektir. Ve buradan çıkışları sanıldığından çok daha zor olacaktır. Bugün 2005 yılında çıkan ve izleyicilerde şok etkisi yaratan The Descent, yani bizdeki ismiyle Cehenneme Bir Adım filminin ilk bölümünün ardındaki bilinmeyen gerçeklere ineceğiz. O halde film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş, gelin bir bakalım. Neil Marshall filmin ilk taslağında mağaranın derinliklerinde doğaüstü hiçbir tehdit yoktu. Hikaye tamamen mağara kazası ve kadınların kendi aralarındaki psikolojik gerilim üzerine kurulmuştu. Ancak yapımcıların da etkisiyle mağara yaratıkları yani Crawlers'lar senaryoya sonradan eklendi. Crawlers tasarlanırken yarasa, kör köstebek ve insan karışımı bir model kullanılmıştı. Neil Marshall, yaratıkların evrimleşmiş mağara insanları olmasını istedi. Yani bu yaratıklar aslında insanlık dışı değildi. Binlerce yıl karanlıkta yaşayan, körleşmiş bir insan türüydü. Filmdeki korku tepkilerinin daha gerçekçi olması için yaratık kostümleri ve makyajlı oyuncular çekimlerin son günlerine kadar mağarada gizlendi. İlk karşılaştıklarında oyuncular gerçekten panikledi ve bu sahneler filme eklendi. Tüm mağara sahneleri aslında Pinewood stüdyosunda devasa bir sette çekildi. Yönetmen gerçek bir mağarada çekmenin hem çok tehlikeli hem de aşırı kısıtlayıcı olacağını düşünmüştü. Ancak set tasarımcıları o kadar başarılı bir iş çıkardı ki çoğu izleyici mağara sahnelerini gerçek mağara zannetmişti. Amerikan versiyonunda Sarah'ın mağaradan kaçtığı sahneyle film bitiyordu. Ancak orijinal olan İngiliz versiyonunda Sarah aslında mağarada kalıyor ve her şeyin bir halüsinasyon olduğu ortaya çıkıyordu. Yönetmen Amerikalı izleyicilerin mutlu son beklentisine göre Amerika için sonu değiştirmişti. Senaryonun ilk halinde ekipteki karakterlerin çoğu erkekti. Fakat yönetmen erkeklerin aksine kadın bir ekibin psikolojik çatışmalarını daha derin buldu ve tamamını kadın karakterlere dönüştürdü. Bu da filmi daha benzersiz kılan unsurlardan biri oldu. Neil Marshall çocukken mağaralara karşı duyduğu korkuyu ve klostrofobiyi bu filme yansıttığını söylemişti. Özellikle dar tünel sahneleri izleyicilerde fiziksel bir rahatsızlık yaratmak için özel olarak tasarlanmıştı. Crawlers denen yaratıklar için özel bir dil veya ses dizilimi tasarlanmadı. Bunun yerine ses efektleri ekibinden hayvan ses uzmanları getirildi. Özellikle fok balığı, fare ve yılan hırıltısı gibi doğal seslerle yaratıkların sesleri birleştirildi. Bu da onların tamamen ilkel ve içgüdüsel bir yapıda olduğunu vurgulamak için yapıldı. Çoğu sahnede kullanılan yoğun ve koyu kıvamlı kan aslında bitter çikolata ve gıda boyası karışımıydı. Çekimlerin sonunda oyuncular, özellikle Sarah rolündeki Shane McDonald neredeyse bu yapış yapış sosla kaplıydı ve sette bu yüzden tatlı kan şakaları dönmüştü. Klostrofobik tünel sahneleri o kadar dar ve gerçekçi tasarlandı ki birkaç oyuncu gerçekten sette panik atak geçirdi ve seti kısa süreliğine terk etmek zorunda kaldı. Özellikle crawling sahnelerinde kameraların yerleştirildiği açı ve ışıklandırma oyunculara fiziksel olarak da zorluk çıkardı. Sarah'ın mağarada halüsinasyon gördüğü ve kızını gördüğü sahnelerin bir kısmı senaryoda yoktu. Yönetmen oyuncuya "kameralar kayıtta,
ne hissediyorsan yap diyerek doğaçlama yapmasını istedi. Sonuçta ortaya çıkan sahne o kadar etkileyici oldu ki kurguya direkt alındı. Neil Marshall, oyuncularla empati kurabilmek ve nasıl bir ortamda performans verdiklerini daha iyi anlamak için bazı sahnelerde yaratık kostümü giyip tünellere indi. Yönetmenin sette oyuncularla birlikte dar alanlarda kostümlü bir şekilde gezdiğini hiç kimse bilmemişti. Yani yaratıklardan herhangi biri yönetmenin ta kendisiydi. Yönetmen Neil Marshall ve görüntü yönetmeni Sam McCurdy filme özellikle soğuk, mavi, yeşil tonları hakim kılmıştır. Çünkü bilimsel olarak bu tonların izleyicilerde nefes darlığı ve huzursuzluk hissi yarattığı kanıtlanmıştır. Filmin sıcak tonlardan uzak durmasının sebebi de tam olarak budur. Neil Marshall açık açık 1986 yılında çıkan Alien filminin ikinci bölümünden esinlendiğini söylemiştir. Özellikle kadın karakterlerin dayanıklılığı, yaratıklarla olan mücadeleleri ve kapalı alan hissi açısından Aliens etkisi büyüktü. Hatta bazı sahneler Aliens'a doğrudan görsel gönderme içermektedir. Örneğin Sarah'ın yaratıkla yüz yüze geldiği an gibi. Test gösterimlerinde bazı izleyiciler mağara yaratıklarının ilk göründüğü sahnelerde fazla uzun kalındığını ve etkisini azalttığını belirtmişti. Bu yüzden yönetmen yaratıkların ilk sahnelerini daha ani ve kısa yaparak izleyicinin gerilim eşiğini yukarı çekmişti. David Julia'nın bestelediği film müziklerinde mağara seslerine benzeyen düşük frekanslı efektler gizlenmişti. Şuraya çok dikkat dostlarım. İzleyici bunları bilinçli duymasa da bu düşük bastı sesler gerilim hissini fiziksel olarak arttırmıştır. Özellikle IMAX gibi devasa sinema salonlarında bu özellik daha belirgin hissedilmiştir. İşte böyle dostlarım. The Descent filmiyle ilgili bugüne kadar pek duyulmamış detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videonun beğeni ve yorum sayılarına göre ikinci bölümü anlatırken yaratıklar hakkında en derin bilgileri ve en tuhaf teorileri sizlere sunmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Yeni videolarda daha fazla karanlık sır ve bilinmeyenlerle buluşmak için kanalı takipte kalmaya devam edin. Ve şunu asla unutmayın. Karanlık her zaman düşündüğünüzden daha yakındır. Ben Kapital Burak.